Merhaba, ben Berke Evren. Tartışma konumuz günde 2 saat uyku yeter mi? Bu videoda anlatılan sistemler dikkatli olunmadığı takdirde bir süre uyku düzeninizi olumsuz etkileyebilir. Öncelikle az uykunun yetmeyeceğini düşünerek başlayacağım. Birçok uzmanın görüşüne göre günde ortalama 8 saat uyku uyumak gerekiyor. Çünkü gün içerisinde yorulan vücudun tıpkı cihazlar gibi şarj edilmesi ve yeni bir güne zinde başlaması gerekiyor. Bir iş adamı veya sınava hazırlanan bir öğrenci için konsantrasyon ve odaklanma çok önemlidir. Bunun içinse düzenli uyku şart oluyor. Tabi bu durum çoğu zaman sınavdan bir gün önceki gece için maalesef geçerli olamıyor. Sadece odaklanmak için değil, sporcular için de uyku çok önemli bir faktör. Zinde olmak ve kalp hastalığı riskini azaltmak için uykusuz kalmamak gerekiyor. Günümüzde insanların birçoğu sinirli, üzgün veya olumsuz psikolojik durumlar içerisinde dolaşmakta. Uykusuzluğun bu tür psikolojik sorunların ana sebebi olduğu birçok uzman tarafından belirtiliyor. Yani uykusuzluk sorunu düzelirse belki insanlık çok daha mutlu bir yaşam sürecek. Sağlıklı ve zinde bir hayat ancak düzenli bir uykuyla beraber olacaktır. Duruma bir de 2 saat uykunun yeteceğini düşünerek bakalım. Evet, sürekli düzenli bir uykudan bahsettik ve uzmanlar da bunu söylüyor. Fakat düzenli uykuyu çok uyumakla karıştırmamak gerekir. Vücudun bir rutine alışması, vücudu zinde kalacak en önemli etmendir. 2 saat uyku aslında bir teknik olarak düşünülebilir. Birçok ünlü bilim adamının uyguladığı bir teknik. Fakat bu tekniğe geçmeden önce şunu belirtelim. İsveç'teki Stockholm Üniversitesi Stres Araştırma Enstitüsü tarafından 6000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre yorgunluk düzeyinin uykusuzlukla ilgili bir bağlantısı olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca birçok kişi kimi zaman çok uyumasına rağmen uykusuzluk sorunu yaşadığını, kimi zaman az bir uyku ile de olsa dinç kalktığı zamanlar olduğunu söylüyor. Aslında olay uykunun ne kadar çok olduğu ile değil, hangi evrede uyandığınızla alakalı oluyor. Bilim adamlarının uyguladığı tekniğe de değinelim. Bu tekniğe yine bir bilim adamının adı verilmiş. Da Vinci uykusu. Birçok kişinin belki ilk defa duyduğu bir uyku çeşidi. Bu uykunun aslı parçalı uyuma şekli olarak bilinir. Birçok kişi de bu uyku düzeni hakkında bilgisiz atıflarda bulunuyor ve insanları bu konuda korkutuyor. Zararlı olduğunu ve yapılamayacağını söylüyor fakat olayın aslını anlatacağım. Çünkü bu uyku düzenini sizin için bir süre uyguladım. Öncelikle Da Vinci uykusundan bahsedeceğim. Bunu uygulayan insanlar dünyanın gidişatını değiştiren ve çığır açan bilim insanları ki örnek verecek olursak Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, Napolyon, Thomas Edison, Nikola Tesla, Winston Churchill'dir. Bu insanların hayat hikayeleri ve yaptıkları o dönemin şartları da işin içine katıldığında insanı hayrete düşürecek seviyededir. Fakat her şeyden önce önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Bu yöntemi zamanın gerçekten yetersiz geldiği ve biraz daha vakit olsa daha iyi işler yaparım diyen kişilerin ve sürekli zeka gerektiren, beyin gücüyle işini yapan insanların uygulamasını öneriyorum. Bu yöntem sizi asalak gibi uyandırmayacaktır fakat sistemi uygulayabilmeniz için gerçekten uyumama ve bir şeylerle uğraşma eğiliminde olmalısınız. Aksi takdirde bu uyku düzenine göre sıkıldığınız an uykunuz gelir ve uyursunuz. Sistemi kısaca anlatacağım. Başlangıçta herhangi bir gün uykunuz olmadığı halde 20 dakika uykuya dalmaya çalışıyorsunuz. 20 dakika sonra uyanıp 3 saat 40 dakika sonra tekrar 20 dakika uyuyor ve bu şekilde devam ediyorsunuz. Ama dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Büyüklerimizin hep söylediği bir şey vardır. Sabah dinç, dinlenmiş kafayla geç dersinin başına da biraz derslerini çalış. Biraz düşünürseniz ki bu yöntemde her 4 saatte bir uyanıyorsunuz. Yani bugün de 6 kere sabah kalkmanın verdiği beyni bir dinçlik demek oluyor. Peki o kadar uyku süresinde beyin nasıl dinlenecek ve kalktığında dinç olacak? Küçük bir bilimsel açıklamayla bu olayı netleştirelim. Uykunun başlıca 2 kısmı vardır. REM ve non-REM. REM kısmı denilen kısım uykunun beynen en önemli kısmıdır. Hatta sadece uykunun bu kısmı uyutulmayan denek farelerin 14 gün sonra öldüğü gözlemlenmiştir. Fakat insanlar ölmemelerine rağmen bu kısmı alamayanların sağlık problemleri yaşayabilecekleri düşünülüyor. Bu evrede beyin dinlenir. Gün içinde öğrenilen bilgiler beyne aktarılır. Beyinen oluşan yorgunluk giderilir ve beyin rahatlar. Küçük çocuklarda bu dönem daha uzun görülür. Bu yüzden onlar her şeyi daha hızlı kavrar ve ezberleme kabiliyetleri daha iyi olur. Non-REM denilen bölümse vücudun biraz daha dinlenmeye vakit bulduğu, daha fazla rahatladığı, uykunun %75'ini kapsayan fakat vücut için zorunlu olmayan kısımdır. Kısacası uykunun hantal kısmıdır. Uykunun son kısımlarındaysa
Öyle bir bölüm vardır ki bu bölümde uyanmayı başarırsanız gününüzün çok dinç geçtiğini fark edersiniz. Bu vakit genelde havanın aydınlanmaya başladığı vakittir. Bu uyku düzenine adapte olduğunuzda dinç kalkmanızı sağlayan uykunun son kısmı 20 dakikalık uykunun içinde yaşanacağı için 20 dakikalık uykuyla dinç kalktığınıza hayret edeceksiniz. Fakat vücudu bu düzene alıştırdıktan sonra 20 dakikadan geç uyanırsanız kalkmakta ciddi şekilde zorlanırsınız. Bir örnekle olayı anlatayım. Kilolu bir insanın önüne bir tabak yemeği koyduğunuzda ve onu yediğinde vücut kendisi için gerekli olan bütün besin ihtiyacını karşılayabilirken canı bir tabak daha yemek istiyor. Çünkü yemek ona tatlı ve hoş geliyor ve bir tabak daha yemek yiyor. Vücut ise fazlalık kısmını vücutta yağ olarak depoluyor. Fakat bu vücut için sağlıklı bir şey değil. Yani vücudun istediği her şeyin vücuda ihtiyaç olmadığı açık. Bu uyku düzeni ise aynen şöyle oluyor. Vücut uykuya dalana kadar bir uykuya hazırlık dönemi geçiriyor. Bu dönem yaklaşık olarak 2 saat sürüyor. Daha sonra uykunun asıl önemli kısmına geçiliyor. Yani REM kısmına. Bu bölüm tamamlandıktan sonra ise non-REM kısmında vücut uykusuna devam ediyor. REM kısmını ilk tabak yemeğimiz olarak düşünürsek uykunun geri kalan kısmı vücut için çok gereği olmayan, hatta zararlı olabilen kısım olan fazlalık yemek kısmı, yani non-REM kısmı oluyor. Vücudumuzun aslında bu kısma çok fazla da bir ihtiyacı olmamasına rağmen uykunun tatlılığından vazgeçemiyoruz. Fakat Da Vinci uykusuna uyuyan birisi ise normal uyuyan bir insanın düzenine göre haftaya 3 gün ekliyor. Bu ayda 12 gün, yılda 144 gün ve bir ömrü 75 yıl üzerinden hesap edersek yaklaşık 30 yıl gibi tertemiz ve hiçbir şeyle dolu olmayan, tamamen bize ait olan muazzam bir zaman aralığı yapar. Az uykunun ömrü kısalttığı söylenmektedir. Diyelim ki az uyku sizi 5 yıl erken yaşlandırdı. Ama sen zaten bu şekilde 30 yıl kazanmıştın. Yani hala 25 yıl kârdasın. Sistemin daha karlı noktaları da var. Örneğin küçük bir çocuğun ezber yeteneği çok iyidir. Çünkü öğrenilen bilgiler REM safhasında hafıza bölümüne aktarılır ve küçük çocukların REM safhası yaklaşık 2 saat sürerken 13-14 yaşlarından itibaren bu safha yaklaşık 40 dakikaya düşer. Bu uyku sisteminde ise direkt REM safhasına geçeceğiniz için her uykunuzda 20 dakika olmak üzere günde 2 saat REM safhasında kalırsınız. Bu da öğrenme kabiliyetinizi ciddi şekilde etkileyecektir. Birçok bilim adamının bu yöntemi kullanması da bunu destekler niteliktedir. Kendi deneyimlerimden de biraz bahsetmek istiyorum. Araştırmalarıma göre bu sistemde ilk 19 günüm zorlu geçecekti ve sonrasında vücut alışacak ve çok basit gelecekti. Fakat çoğu insan 19. güne ulaşamadan bırakıyordu. Düzene başladığım ilk uykuda daha uykum olmadığı için uykuya fazla dalamadım. Fakat bir süre sonra uyku isteğim arttıkça uykuya dalış hızım arttı ve vücut bu 20 dakikayı daha verimli kullanmaya çalışıyor gibiydi. İkinci uykum biraz daha yoğun geçti. Fakat gene de fazla uykuya dalamadım. Üçüncü uykumdaysa biraz daha fazla uykuya hızlı girdim ve 20 dakikanın 10 dakikasını uyuyarak geçirdim. Uykudan kalktığımdaysa gayet dinçtim. Dördüncü ve sonraki uykularımdaysa uykuya hızlı bir şekilde daldım ve gayet dinç bir şekilde uyandım. İşin püf noktalarına ve önemli kısımlarına da değinmek istiyorum. Öncelikle istekli olmalısınız. Odanızın ışığı mümkünse sürekli açık dursun ki uyanmanız kolay olsun. Alarm ulaşamayacağınız bir yerde olsun ve uyanır uyanmaz yataktan fırlamaya çalışın. İlk 5 dakika uykuya devam etme isteği olacaktır. Fakat 5 dakika sonra her şey o kadar normale dönüyor ki uyumak bir yana sabah yeni kalkmış gibi dinç ve harika hissediyorsunuz. Bu şekilde zekanızın daha iyi çalışacağını ve daha iyi konsantre olabileceğinizi unutmayın. Fakat tekrar uyarmak istiyorum. Bu uyku düzenine çok düzgün bir şekilde uyumanız gerekmekte. Aksi takdirde olanlara kendiniz bile inanamayabilirsiniz. Uyumaya başlama vaktiniz en fazla 5-10 dakika oynayabilir. Fakat uyku süreniz 20 dakikadan ne 3 dakika az ne 3 dakika fazla olmalıdır. Uyku süreniz kesinlikle ve kesinlikle stabil olmak zorunda. Normal uyku düzeninde uyanmaya yakın, dinç kalkmanızı sağlayan bir safha olduğundan bahsetmiştim. Bu hal, bu uykuda 20-22 dakika içerisinde giriyor ve bu vakitte uyanamazsanız hiç uyanmayın daha iyi. Eğer olur da bir şekilde uyanmak zorunda kalırsanız ben size olabilecekleri anlatayım. Bir gece uyuduğumda kurduğumu sandığım alarm çalışmamış. Bir vakit sonra ailemin zorlamasıyla uyandım. Zaten çok zor kalkmıştım. Kahvaltıya oturduğumda bırakın yemeği, gözlerimi bile mümkün değil açamıyordum. Açmaya gücüm bile yoktu. Yemeğe o şekilde başlamaya çalıştım. Fakat tabağımın kenarında duran kaşığı bulabilmek için her tarafı elimle yoklamak zorunda kaldım.
Önümde duran ekmeği bile bulmakta çok zorlanmıştım ve uyanalı yaklaşık 20 dakika olmuştu. Yani bu uyku düzenine başlayacaksanız kesinlikle vakitleri düzgün ayarlamanız ve kaçırmamanız gerekiyor. En ufak bir düzen bozukluğu sisteminizi mahvedebilir. Fakat ben başlar başlamaz bu uyku düzenine gayet iyi adapte oldum ve hiçbir şekilde sıkıntı veya alışma dönemi geçirmedim. Artık soruyu size yöneltiyorum. Günde 2 saat uyku yeter mi? Siz de görüşlerinizi yorum kısmından yazarak videonun ikinci partında tartışmaya dahil olabilirsiniz. İkinci partın gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve sonraki video ve partları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.